Merhaba. Bugün ilk defa bir kitap alışveriş videosu çekiyorum. Genelde kitaplarımı tek tek veya ikişerli alırdım ama bu kez toplu aldığım için bir alışveriş videosu çekmek istedim. Daha kutular açmadım. İlk defa sizlerle açacağım. Edebiyat, felsefe, distopya, klasik ne ararsanız bu kutularda var. Küçük kutuyla başlayalım. İlk kitap Sarı Yüz. Bu kitap herkesin elinde diyebilirim. Çok okunan bir kitap. Ben de merak ettim. Acaba bir pazarlama taktiği mi uyguluyorlar? Yoksa gerçekten iyi mi? Bakacağız. Bu kitap yayın dünyasındaki ırkçılık ve kimlik meselelerini ele alıyormuş. Ama aynı zamanda sürükleyici bir hikaye sunuyormuş. Yazarın kalemi keskin, iğneleyici ve bir o kadar da etkileyiciymiş. Bakalım göreceğiz. Fantastik edebiyat sevenler için de bir hazine olduğunu duydum. Tabi aranızdan benim gibi merak edenler vardır bu kitabı. O yüzden ilk bu kitabın incelemesini çekmeyi düşünüyorum. İkinci kitabımız Körlük. Bu kitabı uzun zamandır almak istiyordum. Çünkü distopya seven biri olarak yazarın bu eseri hep radarımdaydı. Körlük bir anda tüm toplumun kör olduğu bir dünyayı anlatıyor. Ama bu sadece fiziksel bir körlük değil. Aynı zamanda insan doğasının, toplumun çöküşünün de bir metaforu. Sadece hikayeyi anlatmayan, kitap bittiğinde üzerinde düşündüğüm kitapları seviyorum. Bu kitabı daha detaylı çektiğimde mutlaka kitabın felsefesinin beni başka düşüncelere götüreceğinden eminim. Sıradaki kitap Yaşamak. Bu kitabı bir arkadaşım önerdi ve hayatın anlamını sorgulatıyor dedi. Tabii ben de aldım. Çin edebiyatından bir kitabı belki de ilk defa okuyacağım. Kitap bir adamın zorlu hayat hikayesi üzerinden yaşamın iniş çıkışlarını anlatıyor. Hem sadece hem de derin bir anlatım varmış. Şimdi gelelim ikinci kutuya. Bu kutuda klasikler var. Klasik okumayı önemsiyorum. Çünkü klasiklerin insana öğretileri evrensel olduğu için bu kitaplar insan denen canlıyı daha iyi tanıyor. Bu da sizin kendinizi tanımanızı, kendinizi keşfetmenizi sağlıyor. Şimdi bu kutuyu açalım. İşte bir klasik, bir dost, bir yoldaş, Küçük Prens. Evet biliyorum herkesin kütüphanesinde var. Ama ben bir ara kütüphanemdeki kitapları öğrencilere başlamıştım. Küçük Prens de verdiklerimin arasında gitti büyük ihtimal. Ben de yeniden aldım. Çünkü bu kitap her okuduğumda bende başka bir kapı açıyor. Çocuk kitabı gibi görünse de içindeki felsefi derinlik beni her seferinde başka düşüncelere götürüyor. Sıradaki biraz farklı bir seçim. Sun Tzu'dan Savaş Sanatı. Bu kitabı hep merak ediyordum. Ama nedense bir türlü elime almamıştım. Sonunda karar verdim. Savaş stratejileri üzerine yazılmış bir eser. Aslında sadece savaşla ilgili değil. Hayatın her alanında iş, ilişkiler, hatta kendi iç dünyamız stratejik düşünmeyi öğretiyormuş. Şimdi biraz kişisel bir seçimle devam edelim. Franz Kafka'dan Babaya Mektup. Kafka benim için her zaman özel bir yazar oldu. Onun o kırılgan, samimi ve bir o kadar da derin dünyası beni hep etkiledi. Bu mektup Kafka'nın babasıyla olan karmaşık ilişkisini anlattığı, adeta ruhunu döktüğü bir metin. Çok ince olmasına rağmen konusu çok ağır bence. Babaya söyleyemediklerini kağıda dökmek kolay bir iş değil. Çünkü çocukluğumuzun gözünde baba mutlak otoriter. Bir de Kafka'nın babası gibi baskın, dediğim dedik bir babaya içini dökmek öyle kolay bir iş değil. Zaten Kafka da direkt veremiyor mektubu. Annesine veriyor. O da çekiniyor, babaya veremiyor. Nasıl bir babaysa sonuç olarak bütün dünya mektubu okuyor ama mektubun muhatabı Kafka'nın babası bu mektubu okuyamıyor. Ve işte kütüphanenin yeni devi Dostoyevski, Karamazov kardeşler. Bu kitabı aldığıma inanmıyorum. Önceden böyle kitapları okuyanlara başka gözle bakardım. Evet biraz gözüm korkuyor. Ama Dostoyevski'nin insan ruhunu, ahlakı, inancı ve çelişkileri sorguladığı bu başyapıtı okumak için bir yandan da sabırsızlanıyorum.
Her karakterin ayrı bir dünyası varmış. Her biri başka bir felsefi soruyu temsil ediyormuş. Bu kitabı okurken kendimi bir romanın içinde değil, adeta bir düşünce labirentinde bulacağım gibi hissediyorum. Dostoyevski'yi seviyorum. Hatta hayatını ve eserlerini anlattığım bir videom da var. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Okumadığım nadir kitaplarından biriydi Karamazov Kardeşler. Şuna eminim ki eksik kalmış okumadığım Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okuyacağım. Bir başka devle devam edelim. Tolstoy'un Anna Karenina. Tolstoy'un bu romanı aşkı, toplumu, ahlakı ve insan doğasını öyle bir harmanlıyor ki hala konuşuluyor, hala okunuyor. Anna'nın hikayesi hem romantik, hem trajik, hem de insanı sorgulamaya iten bir yolculuk. Tolstoy'un kalemi her satırda insanı başka diyarlara, başka duygulara götürüyor. Bu kitabı okurken kendimi nasıl bir duygusal fırtınanın içinde bulacağımı cidden merak ediyorum. Son olarak bir başka klasikle devam edelim. İki Şehrin Hikayesi. Fransız devriminin gölgesinde geçen bu roman hem tarihi bir anlatı hem de insan ilişkilerine dair derin bir hikaye. Yazarın betimlemeleri ve karakterleriyle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu en güzel zamanlar ve en kötü zamanlardı cümlesiyle başlayan bu kitabı okurken kendimi 18. yüzyılın kaotik dünyasında bulacağım kesin. Yazarın hikayeciliği beni nasıl etkileyecek merak içindeyim. Evet, kütüphaneme bu harika kitaplar eklendi. Ama şimdi sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Bu kadar farklı türde ve derinlikte kitaplar arasında hangisini önce okumalıyım? Sizin bu kitaplardan okuduklarınız var mı? Gerçekten kararsızım. Mesela distopyaya mı dalayım yoksa klasiklerin büyüsüne mi kapılayım ya da felsefi bir yolculuğa mı başlayayım? Yorumlarda önerilerinizi yazın ve bir de şunu sorayım. Sizin kütüphanenize son eklenen kitap hangisi? Benim okumadığım varsa tavsiye ederseniz almak isterim. Ve ilk kitap alışveriş videomun sonuna geldik. Bu kitapların her birine ayrı ayrı videolar çekeceğim. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Bu kitaplarla geçireceğim akşamlar, sabahlar şimdiden hayal dünyamı zenginleştiriyor diyebilirim. Sizin de kütüphanenize yeni katılan kitapları okurken hissettiklerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatta kalın.